Bugünkü konumuz ikinci bölüm. Yani kaşlar, gözler, elmacık kemikleri, burun ve kulaklardır. İlk konumuz kaşlar. Kaşlar ince bir yapıda ve gözlerden uzaktaysa kişi soğukkanlı bir yapıda olur ve arkadaş canlısı değillerdir. Kaşlar eğer gözlere yakın bir şekilde olursa bu kişilerde aceleci ve sabırsız olurlar ve sıcakkanlı bir yapıları vardır. Kaşları gür olan insanların da hayat enerjileri oldukça yüksektir. Biz yüzde enerji gördüğümüz nokta kaşlardır. Kaş enerji anlamına gelmektedir yüzde. Bu sebeple kaş dökülmeye başladıysa kişide hayat enerjisinin düşmeye başladığını biz görmekteyiz o kişide ve bu durumdan ötürü de psikolojik sorunlar da yavaş yavaş baş göstermeye başlamıştır. Bu sebeple kaşların dökülmesi iyi bir durum değildir. Kaşlar eğer çok gür ve kısa olursa bu kişi oldukça sert bir yapıya sahip olur. Hiç düşünmeden hareket eder. Kararlarını düşünmeden verir. En ideal kaş şekli de yay şeklinde olan kaş şeklidir. Kaş girişlerinde bozukluk olmaması gerekiyor. Yani şu kaş şekli aradığımız, istediğimiz kaş şeklidir. Kaş girişlerinde eğer buradaki gibi girinti çıkıntı olursa, bozukluklar olursa, yay gibi gelmezse biz bu kaş şeklini çok iyi bir şekilde ele almıyoruz. Bizim en ideal kaş şeklimiz yay gibi olmasıdır kişide. Diğer bir başlık ise gözler. Gözler ne kadar birbirinden uzaklaşırsa kişi o derece ileri görüşlü olur. Aklını çok iyi kullanır. Gözleri yuvarlak ve büyük olan insanlar da iyi niyetli bir kişiliğe sahiptirler. Yuvarlak yüzlü insanların da genelinde gözleri yuvarlaktır. Kahverengi gözle bu renge sahip olan insanlar da hayatlarının bir dönemine kadar karşısındaki insanların sürekli hizmetçiliğini yaparlar. Onlara bağımlı yaşarlar. Daha ilerleyen yaşlarda ise durum değiştiğinde, şartlar olgunlaştığında, kendisini iyi bir duruma getirdiğinde bu durumdan kurtulma eğilimi gösterebilir kişi. Gözleri bal renginde olanlar ise parayla ilgili hiçbir sorun yaşamazlar. En zor anlarında, en zor zamanlarında bir şekilde para bunların yanında olur. Ceplerinde her an para olma durumları mevcuttur. Sıkıntı yaşamazlar. Ela gözde göz renkleri içerisinde en güzel olanıdır. Bu renge sahip olan insanlar oldukça vefalıdırlar. Vefakârdırlar. En sağlıklı göz rengi ise kahverengidir. Mavi gözlü insanlar da kendilerine yapılan hiçbir şeyi unutmazlar. Hem iyi hem de kötü bir yönde ne olursa olsun. Akıllarında daima tutarlar. Yeşil gözlü insanlar da kendilerini çok beğenen bir yapıları vardır. Karşısındaki insanları da beğenmezler. Bu sebeple yeşil gözlü insanlar evlilik konularında sıkıntı yaşamaya meyillidirler. Evlilik konuları çok iyi bir şekilde ilerlemez yeşil gözlü insanların. Elmacık kemiği ise diğer bir konumuzdur. Elmacık kemiği belirgin olmayan insanlar pek çalışmayı sevmezler. Mücadeleden uzak bir yapıları vardır. Çalışmayı düşünmezler. Daha çok işin dinlenme tarafında olurlar. Kendilerini çok fazla işe adamazlar.
Fakat elmacık kemiği çok belirgin olan kişiler de baskın ve lider karakterde olurlar. Elmacık kemiği belirgin olan insanlar macerayı çok severler. Tartışma sırasında da son sözü söylemeyi isterler. Burun ise diğer bir konumuz, diğer bir başlığımızdır. Karşıdan baktığımızda kişinin burun delikleri görünüyorsa kişi kendi kararlarını alır ve kimseyi de dinlemez. Yani burada gördüğümüz şekildeki gibi. Karşıdan baktığımızda burun deliklerini göreceğiz. Bu şekilde eğer görürsek kişi kararlarını kendi başına alıyor. Karşı tarafı dinlemiyor. Burnu küçük olan insanlar da az konuşurlar ve eğlenmeyi seven bir yapıları vardır. Burun çok büyük ya da çok küçük olursa da bu kişiler pek fazla iş yapmazlar. İşten kaçan bir yapıları vardır. Çalışmayı sevmezler. Burun eğer ince bir yapıdaysa kişinin çok hassas bir yapısı vardır. Hassas, kırılgandırlar. Kulaklar da diğer bir konumuzdur. Kulağın çok büyük veya çok küçük olması da tembellikle ilgili bir durumdur. Kulağın çok büyük ya da çok küçük olması kişiyi çalışmaya pek fazla iteklemez. Kişi çalışmayı çok fazla istemez. Çalışmayı sevmeyen bir yapıları vardır. Kulak memesi yapışık olan insanlar bağımsız hareket edemezler. Hep birilerine bağımlı bir şekilde yaşarlar. Kulak memesi ayrık olanlar da özgür ruhludurlar. Kendi başlarına hareket etmeyi çok seven bir yapıları vardır. Kulak dışındaki hat kişide direnç durumunu gördüğümüz yerdir. Yani şuradan bahsediyoruz. Şuradaki dış hat. Eğer dış çevre iyi ise kişi dirençli bir yapıya sahiptir. Fakat dış çevre eğer tam oluşmamışsa, şurada gördüğümüz gibi tam oluşmamışsa, dış çevresi güzel değilse kişinin, bu kişilerde oldukça hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptirler.